Bir insanın hayatı kaç para eder? Bu soruyu bir anneye sorsak dünyalara değişmem der. Bir şaire sorsak paha biçilemez der. Bir doktora sorsak muhtemelen kurtarmak için her şeyi feda etmeye değer der. Ama 1970'lerin başında Detroit'teki gri bir ofis binasında kravatlı, ciddi görünümlü ve ellerinde hesap makineleri olan bir grup adam bu soruya çok net kuruşu kuruşuna bir cevap verdi. 200 bin dolar. Evet, bir insanın yanarak ölmesinin toplumsal maliyeti o dönemin hesaplamalarına göre tam olarak buydu. Ve bu rakam soyut bir felsefe tartışması için değil, somut bir üretim stratejisi için masaya konmuştu. Bugün size sadece bir otomobilin hikayesini anlatmayacağım. Otomotiv tarihinin en büyük utancını, bir mühendislik hatasının nasıl soğukkanlı bir finansal stratejiye dönüştürüldüğünü, Ford Pinto adlı arabanın neden tekerlekli bir tabuttan farksız olduğunu anlatacağım. Hikayemiz trajik bir kazayla değil, bir kağıt parçasıyla başlıyor. Tarihe The Pinto Memo yani Pinto notu olarak geçen, insan kanının mürekkeple takas edildiği o belgeyle. Olayın derinine inmek için, ki bu kanalda bunu yapmayı seviyoruz, 1960'ların sonuna gidiyoruz. O yıllar Amerikan rüyasının asfaltta vücut bulduğu yıllardı. Yollar muscle car dediğimiz devasa motorlu krom kaplı benzin canavarı arabalarla doluydu. Benzin günümüzdeki gibi pahalı değildi. Motorlar gürültülüydü ve Detroit dünyanın otomobil başkentiydi. Ama ufukta Amerikan otomobil devleri için bir tehlike belirmişti. Japonlar, Toyota ve Datsun yani bugünkü adıyla Nissan, sessiz sedasız Amerika kıyılarına çıkmış, küçük, ucuz ve az yakan arabalarla pazarı istila etmeye başlamıştı. İlk başta pek ciddiye alınmadılar ama 1970'lere yaklaşırken patlak veren enerji krizleri ve benzin fiyatlarındaki artış olayların akışını bir anda değiştirdi. Amerikalılar artık gösterişli değil, ekonomik arabalar istiyordu. Detroit panik halindeydi. Özellikle Ford yönetimi pazar paylarının eridiğini dehşetle izliyordu. İşte tam bu noktada sahneye Amerikan otomobil endüstrisinin en hırslı adamlarından biri çıktı. Lee Iacocca. Kendisi efsanevi Ford Mustang'in ortaya çıkmasında belirleyici rol oynayan üst düzey yöneticiydi. Iacocca, Japon dalgasını durdurmak için masaya yumruğunu vurdu ve ekibine neredeyse imkansız bir görev verdi. Japonlarla rekabet edecek küçük, hafif ve ucuz bir araba yapacağız. Ama Iacocca'nın mühendislerine dayattığı iki katı kural vardı. Şirket içinde buna The Rule of 2000 yani 2000 kuralı deniyordu. 1. Araba 2000 pound'dan yani yaklaşık 907 kilodan daha ağır olmayacak. 2. Araba 2000 dolardan daha pahalıya satılmayacak. Bu kısıtlamalar mühendislik açısından bir kabustu. Ama asıl kabus takvimdeydi. Normalde sıfırdan bir otomobilin tasarlanıp üretim bandına girmesi o yıllarda ortalama 43 ay sürerdi. Ama Iacocca Pinto için bu süreyi 25 aya indirdi. Bu otomotiv tarihinde görülmemiş bir acelecilik örneğiydi. Tasarım ve mühendislik aşamaları iç içe geçmişti. Normalde önce tasarım biter, test edilir, sonra üretim hattı kurulurdu. Pinto'da ise tasarım daha bitmeden üretim makineleri sipariş edilmişti bile. Her bir civata, her bir parça tartılıyor, maliyet hesapları kuruşu kuruşuna yapılıyordu. Arka bagajın hacminden koltuk döşemesinin kalitesine kadar her şey 2000 kuralına uymak zorundaydı. Ve işte bu acele, bu maliyet baskısı ve Iacocca'nın ne pahasına olursa olsun üretim emri tarihin en ölümcül mühendislik hatasını doğurdu. Pinto'nun tasarımı bittiğinde kağıt üzerinde şirin, kompakt bir araba duruyordu. Ama kaportanın altında, daha doğrusu arka tamponun hemen arkasında ölümcül bir dizayn hatası yatıyordu. Amerikan arabalarında yakıt deposu genellikle arka aksın üzerinde korunaklı bir bölgede bulunuyordu. Bu olası bir kazada depoyu darbeden koruyordu. Ancak Pinto'da bagaj hacmini arttırmak ve aracı kısaltmak için depo arka aksın arkasına yani arka tamponla aks arasına sıkıştırılmıştı. Sorun şuydu, tamponla depo arasındaki mesafe yani ezilme payı son derece sınırlıydı. Ve daha da kötüsü deponun hemen önünde arka aksın diferansiyel kutusu duruyordu. Diferansiyel kutusunun üzerinde ise montaj için kullanılan sivri uçlu vidalar dışarı doğru bakıyordu. Mühendisler aracı test sahasına çıkardıklarında dehşet verici bir manzara ile karşılaştılar. Ford'un gizli iç raporlarına göre Pinto prototipleri üzerinde yapılan arkadan çarpma testlerinde korkunç bir patern ortaya çıktı.
Belirli bir hızın üzerindeki çarpmalarda tampon içeri göçüyor ve yakıt deposunu eziyordu. Ezilen depo ileri doğru itiliyor ve hemen önündeki diferansiyelin sivri vidalarına çarpıyordu. Bu vidalar yakıt deposunu bir konserve açacağı gibi deliyordu. Sonuç, depodan fışkıran benzin çarpışmanın etkisiyle oluşan kıvılcımlarla buluşuyor ve araç saniyeler içinde bir alev topuna dönüyordu. Üstelik test edilen araçların kapıları da sıkışıyor, içeridekilerin dışarı çıkmasını imkansız hale getiriyordu. Ford'un kendi iç testlerinde standart donanımlı araçların büyük çoğunluğu bu testlerde sınıfta kaldı. Yakıt sızıntısı ve yangın riski kaçınılmazdı. Peki çözüm yok muydu? Vardı. Mühendisler bazı prototiplerde deponun delinmesini önleyen Buffalo adını verdikleri plastik bir koruyucu ve kauçuk bir mesane yerleştirmişti. Ve bu araçlar testleri geçmişti. Yani teknoloji mevcuttu. Ve işin en acı kısmı şu: bu sorunu çözmenin, yani o plastik parçayı oraya takmanın maliyeti araç başına ne kadar olabilir? Yaklaşık 11 dolar. Bugünün parasıyla belki 70-80 dolar. Ama o gün Yakoka'nın 2000 dolar sınırını aşmamak için bu 11 dolarlık parça gereksiz masraf olarak görüldü. Mühendisler durumu raporladı. Riskler ortadaydı, ancak yönetim üretim hattını durdurmadı. Arabayı bu haliyle piyasaya sürdüler. Ford yöneticileri bu kararı verirken sadece umursamaz değillerdi. Onlar korkutucu derecede rasyonel davranıyorlardı. Ford'un çevre ve güvenlik mühendisliği departmanı bir rapor hazırladı. Bu belge yıllar sonra mahkemeye sunulduğunda jüri üyelerinin kanını donduracak ve tarihe The Green Memo, yani kasvetli not olarak geçecekti. Burada şunu netleştirelim, bu belge doğrudan Pinto'yu düzeltmeyelim diyen bir toplantı tutanağı değildi. Bu belge aslında Amerikan hükümetinin getirmek istediği yeni yakıt sistemi bütünlüğü düzenlemelerine itiraz etmek için hazırlanmış, sektör geneline yönelik bir rapordu. Ford devlete şunu söylüyordu: bakın, bu yeni standartları getirirseniz bunun endüstriye maliyeti kurtarılacak hayatların değerinden daha fazla olur. Ancak dava süreçlerine ve eleştirmenlere göre Ford regülasyonlara itiraz ederken kullandığı bu soğuk maliyet fayda mantığını Pinto üretim süreçlerinde de fiilen sürdürdü. Zihniyet aynıydı. Ford'un mühendisleri ellerine kağıdı kalemi aldılar ve bir bakkal hesabı yaptılar. Önce faydayı hesapladılar. Ama burada kritik bir detay var. 200 bin dolar rakamını Ford icat etmedi. Bu rakam o dönem Amerikan hükümetinin bir insan hayatı için belirlediği resmi istatistiksel değerdi. Ford analistleri devletin belirlediği bu rakamı aldı ve kendi ihmallerini meşrulaştıran bir matematik formülüne yerleştirdiler. Tahminlerine göre eğer güvenlik önlemleri alınmazsa sektör genelinde her yıl 180 insan yanarak ölecek, 180 insan ciddi şekilde yaralanacak ve 2100 araç yanarak hurdaya dönecekti. Hesap şuydu: 180 ölü çarpı 200 bin dolar artı 180 yaralı çarpı 67 bin dolar artı 2100 araç çarpı 700 dolar eşittir 49,5 milyon dolar. Yani Ford diyordu ki eğer biz bu sorunu çözersek toplumun cebinde 49,5 milyon dolar kalacak. Sonra diğer maliyeti hesapladılar. Yani o 11 dolarlık parçayı 11 milyon binek araç ve 1,5 milyon kamyonete takmanın şirkete maliyetini. Hesap şuydu: 12,5 milyon araç çarpı 11 dolar eşittir 137 milyon dolar. Matematik ortadaydı. Sorunu çözmek 137 milyon dolara mal oluyordu. İnsanların ölmesine izin vermenin toplumsal maliyeti ise sadece 49,5 milyon dolardı. Ford yöneticileri bu tabloya baktılar. Bir tarafta 137 milyon dolar, bir tarafta 49 milyon dolar. Tazminat ödemek arabayı düzeltmekten daha ucuzdu ve üretim sürecine devam ettiler. Bu sadece bir mühendislik kararı değil, aynı zamanda kirli bir siyasi oyundu. Ford bu maliyet analizlerini yaparken arka planda Washington'da lobi faaliyetlerini de sürdürüyordu. 27 Nisan 1971 tarihinde Henry Ford, ikinci olan bu, ve Lee Iacocca bizzat Başkan Richard Nixon'la Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı. Nixon dönemi kayıtlarına yansıyan bu görüşmede Ford yöneticilerinin şikayetleri netti. Kayıtlarda Henry Ford'un başkana güvenlik ve çevre düzenlemelerinin Amerikan otomotiv endüstrisinin belini büktüğünü, maliyetleri arttırdığını ve Japonlarla rekabeti imkansız hale getirdiğini anlattığını görüyoruz.
Başkan Nixon'ın da bu endişelere hak verdiği ve sanayicinin yanında duran bir tavır sergilediği tutanaklara yansımış. Otomotiv endüstrisi güvenlik kar getirmez mottosuyla hareket ediyordu. Hükümetin getirmeye çalıştığı her güvenlik standardı Amerikan sanayisine vurulmuş bir darbe olarak görülüyordu. Ford bu siyasi atmosferden aldığı güçle Pinto'yu olduğu gibi o ölümcül hatasıyla yollara saldı. Ve kaçınılmaz son. Yollara çıkan bu saatli bombalar bir bir patlamaya başladı. Yıl 1972, Lily Gray adında bir kadın yeni aldığı Ford Pinto'suyla Kaliforniya otoyolunda seyrediyor. Yanında komşusunun 13 yaşındaki oğlu Richard Grimshaw var. Araba aniden arıza yapıyor ve duruyor. Arkadan gelen bir araç Pinto'ya çarpıyor. Başka bir araba olsa tamponu düşer, belki bagajı ezilirdi. Ama Pinto'da öyle olmadı. Depo yarıldı, benzin aracın içine doldu ve bir kıvılcım Lily Gray olay yerinde yanarak feci şekilde can verdi. 13 yaşındaki Richard Grimshaw mucizevi bir şekilde araçtan çıkabildi. Ama buna kurtulmak denilebilirse. Vücudunun %90'ı yanmıştı, yüzü tamamen erimişti. Burnu, kulaklarını kaybetmişti. Richard sonraki yıllarda 60'tan fazla ameliyat geçirecek, hayatı boyunca o $11 tasarrufun bedelini vücudunda taşıyacaktı. Ailesi Ford'a dava açtı. Grimshaw Ford Motor Company davası. Ford avukatları mahkemede klasik savunmalarını yaptılar. Kaza bu, olur öyle şeyler. Sürücü hatası. Biz devletin standartlarına uygunduk. Ancak davacı avukatları o meşhur biraz önce bahsettiğimiz Green Memo raporunu mahkemeye sundular. Jüri üyeleri belgeyi okuduğunda salonda ölüm sessizliği oldu. Bir şirketin 13 yaşındaki bir çocuğun yanmış yüzüne bakıp bunu düzeltmek karlı değildi dediğini duymak salonda infial yarattı. Jüri Ford'u sadece tazminata mahkum etmekle kalmadı. Onlara tarihi bir ders vermek istedi. Richard için $2,5 milyon telafi edici tazminatın yanında tam $125 milyon cezai tazminat ödenmesine hükmedildi. Bu rakam o güne kadar görülmemiş bir miktar. Jüri başkanı şöyle dedi: Ford'un bu kadar küstahça insan hayatını hiçe saymasına inanamadık. Onları canlarının yanacağı tek yerden, cüzdanlarından vurmak istedik. Daha sonra hakim bu cezayı yasal gerekçelerle $3,5 milyon indirse de mesaj tüm dünyaya ulaşmıştı. Grimshaw davası Ford'un canını yakmıştı ama şirketin itibarını asıl yerle bir eden olay Indiana'da yaşandı. Pinto hikayesinin en karanlık sayfası. 10 Ağustos 1978. 3 genç kız Judy, Lynn ve Donna Ulrich kiliseye gitmek için yola çıkmışlardı. Judy'nin kullandığı 1973 model Ford Pinto'nun benzin kapağını unuttuklarını fark ettiler ve aracı yol kenarına çektiler. O sırada arkadan gelen bir minibüs onlara çarptı. Çarpma hızı mahkemede tartışmalı bir konu olsa da sonuç değişmedi. Pinto'nun o zayıf yapısı yine iflas etti, depo yarıldı, araç alev topuna döndü. Çarpışmanın etkisiyle Pinto'nun kapıları sıkışmıştı. Kızlar içeride alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredekiler yardıma koştu ama kapıları açamadılar. 3 genç kız canlı canlı yanarak hayatını kaybetti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Indiana Eyalet Savcısı Amerikan hukuk tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ford Motor Company'ye ihmal suretiyle adam öldürme, yani reckless homicide davası açtı. İlk defa bir şirket bir katil gibi cinayetle yargılanıyordu. Dava süreci tam bir medya sirkine döndü. Ford savunma için milyonlarca dolar harcadı, en ünlü avukatları tuttu. Mahkeme salonuna bir Pinto getirip kazanın aslında minibüsün hatası olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Sonuçta Ford delil yetersizliğinden bu ceza davasından beraat etti. Hapse giren yönetici olmadı. Ama halkın gözünde hüküm çoktan verilmişti. Ford Pinto artık bir katil arabaydı. Duruşmalar sürerken Mother Jones dergisinde Mark Dovey imzalı Pinto Madness, yani Pinto çılgınlığı başlıklı makale yayınlandı. Dovey tüm kirli çamaşırları, lobi faaliyetlerini ve o kanlı matematiği belgeleriyle ifşa etti. Baskıya daha fazla dayanamayan Ford 1978 yılında 1,5 milyon Pinto'yu geri çağırmak zorunda kaldı. Bu o tarihe kadarki en büyük geri çağırma operasyonlarından biriydi. Servislere gelen her araca o baştan beri takmaları gereken maliyeti $11 olan plastik parçaları taktılar. $11. Judy Lynn,
Donna Lily Gray. Ve tahminlere göre sayıları onlarca hatta yüzlerce olabileceği söylenen diğer kurbanlar. Hepsi bu 11 dolarlık parça için ölmüştü. Ford Pinto üretimi 1980'de durduruldu ama bu olay şirketlerin iş etiği derslerinde okutulan bir numaralı vaka haline geldi. Bugün bir arabaya bindiğinizde yakıt deposunun güvenli bir yerde olduğunu, çarpışma testlerinin şeffaf yapıldığını ve şirketlerin güvenlik için milyarlarca dolar harcadığını görüyorsanız bunun sebebi Ford yöneticilerinin aniden vicdana gelmesi değildir. Bunun sebebi Richard Grimshaw'ın yanmış bedeni, Ulrich kardeşlerin çığlıkları ve o jürilerin kestiği devasa cezalardır. Fight Club filminde anlatıcı şöyle der: eğer X model araçtaki bir parçanın arıza ihtimaliyle kaza sonucu ödenecek tazminatın çarpımı parçayı geri çağırma maliyetinden azsa geri çağırma yapmayız. Bu sadece bir film repliği değil, Ford Pinto'nun kanlı matematiğinin ta kendisi. Eğer bir gün de bir şirket size bizim için önce insan gelir, biz bir aileyiz gibi beylik cümleler kurarsa bu Pinto olayını düşünün. Ve unutmayın, bazen medeniyetle vahşet arasındaki tek fark bir bilançodaki kar hanesi ve 11 dolarlık plastik bir parçadır. Ben Ozan Cansever. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.